Merhaba arkadaşlar. Hakikate giden yolu yoklamak serisindeki sözlerimizin müzakeresine devam ediyoruz. Bugün sizlerle medeniyetle ilgili söylediğimiz bir sözü müzakere edeceğiz. Şuydu. Medeniyet, beton, ezbere konuşma ve diploma değildir. Medeniyet değerleri koruma, düşünce ve bilinç düzeyidir. Şimdi genelde kültür ve medeniyet müzakere edilirken bunlar birbiriyle karıştırılıyor ve herkes kendi bulunduğu kültürü bir medeniyet algısı üzerinden tanımlamaya çalışıyor. Öncelikle biz şunu yapmamız gerekiyor. Bizim şunu yapmamız gerekiyor. Kültür ne? Kültür öncelikle kişinin kendi bulunduğu coğrafyada sahip olduğu değerler bütünlüğüdür. Medeniyet ise bu kültürün bir üst yani evrensel değerlere katkı yapacak düzeyde gelişmesidir. Yani kültürümüz ne kadar çok evrensel değerlere katkı yaparsa o kadar çok medenilik vasfına haiz oluruz. Aynı şekilde toplumumuz da eğer bizim toplumumuz başka çevreden gelen insanların da rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabildiği, birbirini ötekileştirmediği ve birbirlerinin değerlerine saygı gösterdiği bir ortam oluşturabilirse o zaman da medeni bir toplum haline gelmiş olur. Çünkü mesela bedevilik ve hadarilikte de olduğu üzere mesela bedevilik kendi içindeki yapılarla işte nesep bağıyla, mezhep bağıyla ya da özel bağlarla tespit edilirken şehirlilik yani hadarilik yani medenilik pek çok kültürel unsurun bir araya gelip birbiriyle itişmeden, kakışmadan yaşamasını ifade eder. Bu nedenle de bizim burada öncelikle kültürü sonra medeniyeti bir ayırt etmemiz lazım. Yani kültür bizim kendi bulunduğumuz coğrafyadaki anlayışımız ve bu anlayıştan hareketle de oluşturduğumuz üst değerlere taşıdığımız şeyler de medeniyeti oluşturuyor. Şimdi bizim burada da sözde ne demek istedik? Sözde şöyle. Bizde medeniyet denince akla beton binalarda yaşamak, işte teknolojiyi üst derecede kullanmak, en üst lüks arabalara binmek, en üst diplomalara sahip olmak, en büyük ünvanlara sahip olmak. Bunlar medeniyet olarak ifade ediliyor. Halbuki bunların eğer içi boşsa bir anlam ifade etmiyor. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Yani İslam kültür havzası, Türk kültür havzası mesela sanat eserlerine belli bir takım değerler kazandırmıştır. Binalara belli bir takım değerler kazanmıştır. İnsanların yaşam biçimlerine belli bir değerler kazandırmıştır. Şimdi bizler de bu değerleri ne yapmışız? Yaptığımız sanat eserleriyle, binalarla hayata kazandırmışız ve büyük eserler ortaya koymuşuz. Şimdi bugün de bizim öncelikle bulunduğumuz coğrafyadaki kadim değerlere sahip çıkmak ve onun akabinde de kendi kültürel değerlerimizi korumak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gittiğiniz zaman herhangi bir tarihi eser ya da herhangi bir buluntu, kalıt bulduğunuz zaman bunların üzerinde birçoğunda bunların birçoğunun tahrip edildiğini görebilirsiniz. Şimdi bu medeniyet değil işte. Bu kültür de değil. Yani tamamen bu vahşilik, canilik başka bir şey değil. Şimdi insanlar eğitildikçe sadeliği önemsiyorlarsa aslında medenileşiyorlardır. İnsanlar eğitildikçe gösterişi ya da içi boş şeyleri önemsiyorlarsa o zaman aslında orada kültür ve medeniyet algılanmamış demektir. Bir de şunu söylemek lazım. İnsanlar bulunduğu ortamlara kendilerini yansıtabilmelidir. Yani eğer sizler duygularınızı, düşüncelerinizi nesnelere yansıtamıyorsanız aslında insani formdaki kimlik ve kişilik gelişimimizi tam olarak tamamlamadığımız anlamına gelir. Çünkü insan nesnelere anlam yükleyendir. Yani bulunduğu yeri değiştirendir. Bugün mesela bizlerin temel problemlerinden bir tanesi hepimizin tek tipleşmesi. Yani yaşama farklı bir renk, farklı bir anlayış, farklı bir bakış açısı kazandırdığımız zaman çoğu insan bir diğerini yadırgamaya başlıyor. Bu da doğru anlaşılamıyor. Onun için birinci kısmı yani sözün birinci kısmı beton, ezbere konuşma diploma değildir. Yani ezbere konuşmadan da şu eğitim veriyoruz ama insanlar anlamaktan yoksun. Şimdi felsefe bu noktada devreye giriyor. Yani insanlar eğer okudukları zaman okudukları metnin manasını, muhtevasını idrak edemiyorlarsa, ezberledikleri metinleri boca ediyorlarsa ve aslında bu diplomaların da bir anlamı yok. Aynı şekilde dini olarak da insanlar sadece ve sadece ezberledikleri şeyleri söylüyorlarsa ve hayatlarına din ya da ahlaki değerler yansımıyorsa bu da onlarla bir medeni oluşum ortaya çıkarmayacaktır. Çünkü
geleneğimizdeki değişim neydi? Kalpte ve ruhta ve yaşam biçiminde, yani teoride ve pratikte bir bütünlük arz etmesinden dolayı ortaya çıkmıştı. Onun için de bizim e, e, eğitim sistemimizde de değerleri anlayacak, özümseyecek, bunları dışarıya yansıtabilecek bir bakış açısını geliştirmemiz gerekiyor. Onun için de medeniyet değerleri konuma düşünce ve bilinç düzeyinde derken bunu kastediyoruz. Yani insanlar öğrendikleri şeyleri, niçin öğrendiklerini, nerede kullanacaklarını ve dışarıya nasıl yansıtacaklarını bilmelidirler. Şimdi insanlara bir takım şeyleri ezberletmek, öğretmek eğitim anlamına gelmiyor. Çünkü bilgisayar bugün insanların her istediğini verebiliyor. Yani insanlara tamamen ezber yüklü bir format halinde öğretim yaptırmanın hiçbir manası yok. Ne yapılması gerekiyor? Düşünme aktivitesini geliştirecek ve bu düşünme aktivitesinden sonra onu eyleme geçirebilecek. Eyleme geçirirken de bunu en üst düzeyde sanata dönüştürebilecek bir bakış açısına sahip olması lazım. Yoksa primitif, yani ilkel bir yaklaşımla olaylara yaklaşır. Ve her gördüğünüz tarihi eserde, her gördüğünüz işte sırada, her gördüğünüz güzel bir şeyin üzerinde çirkin pek çok unsur görebilirsiniz. Çünkü tarihi eserlerimize baktığımız zaman şimdi insanlar çok duyarlılık kasıyorlar ama uygulamaya geldiği zaman insanların ne kadar büyük tahripkar ve zararlı olduğunu görebiliyoruz. Onun için mesela Türk olarak, Müslüman olarak kimlik ve kişilik gelişimini sağlamış bir insan ne Hitit medeniyetinden gelen bir tarihi esere zarar verir, ne Roma'dan gelen tarihi esere zarar verir, ne de ecdadından gelen bir tarihi esere zarar verir. Asla üçüne de zarar vermez. Ama kimlik ve kişilik gelişimini tamamlayamamış insansa hem Roma medeniyetinden de, Hititlerden de ve ecdadından da kalan bütün tarihi eserleri ne yapar? Yok eder. Onun için bizim milli derken, dini derken aslında diğer kültürlerden gelen unsurların da medeni olan insanlar tarafından ne yapılması lazım? Korunması lazım. Hocam bizimkileri korumuyorlar, onlar şöyle yapıyorlar. Onların problemi. Yani bizim temelde şöyle bir sorunumuz var. Biz başkalarının yaptıklarıyla bunları gerçekleştirmiyoruz. Yani ne yapacağız? Kendi yaptığımız bizim için aynı olacaktır. Onun için ne kadar çok değerlerimizi korursak, ne kadar çok tarihi eserlerimizi korursak, ne kadar çok ezberden sıyrılıp anlama üzerine yoğunlaşırsak o zaman bir medeniyet bilincine sahip olabiliriz. Onun için de hepimizin kendi varlığını anlamlandırdığı bir dünya için felsefe, sanat ve estetik değerlerle olmasını diliyorum. Sorularınız olursa yazarsınız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.